Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere menekşeleri nasıl çoğaltabiliriz? Bunun yöntemlerinden bahsedeceğim. Menekşeyi yapraktan çoğaltmanın birçok yöntemi vardır. Bugün sizlere en etkili yöntemi göstereceğim. İlk olarak menekşelerimizin yapraklarını keserken dikkat etmemiz gereken yaprakların çok eski ve çürük olmaması gerekiyor. İkincisi ise yeni çıkan yapraklardan çoğaltmamak gerekiyor. Yoksa kök tutmaz. En altlardan biraz daha olgunlaşmış sağlıklı yapraklardan bakın kestim. 3 tane bu saksımdan aldım. 3 tane de bu pembe saksımdan alacağım. Yine aynı şekilde bakın sağlıklı yapraklardan kesiyorum. Yaprakları kestikten sonra plastik bir pet tabağa toprak koydum. Bu toprak menekşeleri köklendirmek için ideal bir toprak. Kum ve perlit karışımı ve ihtiyacım olan bir yumurta. Yumurtayı üstten kabuğunu kırdım ve bakın bu şekilde boşalttım. Şimdi bunu güzelce yıkayacağım. İyice yıkadıktan sonra bakın içerisindeki jel gitti ve şimdi yapraktan menekşe çoğaltmak için yumurtanın en altından küçük bir delik açıyorum. Bu delik suyun akışını sağlayacak ve içerisine topraktan koyuyorum. Normal bahçe toprağı ile köklendirmeye kalkmayın, yoksa köklenmez ya da çok uzun sürer. Bu şekilde torflu bir toprak seçmeniz gerekiyor. Köklerin yumuşak bir toprakta hızlıca büyüyebilmesi için. Yumurta kabuğu içerisinde de sürekli bir kalsiyum vitamini sağlayarak daha hızlı köklenecektir. Yumurta kabuğunun içerisine yeterince toprak koyuyorum. Ve bakın küçük bir tabağa koyup bunu bir köşeye bırakacağım. Sizlere diğer yöntemi de göstermek istiyorum. Yumurta kabuklarını iyice yıkadıktan sonra kuruttum ben. İster güneşte, isterseniz fırında 5-10 dakika kurutabilirsiniz. Daha sonra kuruttuğum yumurta kabuklarını toprak ile karıştıracağım. Eliniz ile sıktığınız zaman bakın hemen kırılıyor. Çünkü kuruyan yumurta kabukları. Ben bu şekilde ufalıyorum. Sizler isterseniz yumurta kabuklarını blenderdan geçirip toz haline getirebilirsiniz. Çok daha hızlı toprağa karışacaktır. Evet, bu toprak karışımını zenginleştirmek için menekşe yapraklarımızın daha hızlı bir şekilde kök tutabilmesi için ben yumurta kabuklarıyla yapıyorum. Bunu birçok çiçeğimde deniyorum ve çok faydasını gördüm. Bu yüzden sizlerle de paylaşıyorum. Diğer önemli püf nokta kestiğiniz yaprakların nasıl ekilmesi gerektiği. Bakın özellikle kestiğiniz yaprakların sap kısımlarının çok uzun olmaması gerekiyor. Çünkü uzun olursa köklenmesi gecikir. Bu şekilde ortadan ikiye bölün ve yaprak saplarını toprağın içerisine yerleştirin. Zaten hemen içinde duruyor. Çok fazla yaprağı toprağın içerisine de gömmeyin. Benim gösterdiğim şekilde sadece sap kısmına eğer koyarsanız köklenmesi daha da hızlı olacaktır. Diğer kestiğim bütün yaprakları bu şekilde yerleştireceğim. Evet, yaprakları ektim. Gördüğünüz üzere pet bir tabağa ektim ve şeffaf altı delikli, en altına biraz da çakıl koydum drenaj oluşturması için ve üzerine torflu toprak ve yumurta karışımı. Şimdi ise sulama yapacağız. İlk suyunu veriyorum. Bu şekilde püskürterek sulama yapabilirsiniz. Özellikle yapraktan çoğaltmak için püskürterek sulama daha kolaylık sağlayacaktır. Özellikle bunu bu şekilde suladıktan sonra mutlaka bol ışık alan bir pencere kenarına koymanız gerekiyor. Ve toprağa kurudukça su verin. Çok fazla su verirseniz bu yapraklar çürür. Bu yüzden toprağını kontrol ederek su vermeniz gerekiyor. Toprağını kontrol ettiğinizde nemli ise su vermeyin. Kuru ise su verebilirsiniz. Şimdi sizlere daha önce bu yöntemle yaptım ve yapraktan köklendirdim menekşelerimi de göstermek istiyorum. Evet, bunlar daha önce benim
Yapraktan çoğalttığım menekşelerim, bakın gördüğünüz üzere yine aynı şekilde şeffaf bir tabakta ve yine çok fazla toprak koymadan bu şekilde yaprakları ekmiştim. Ve şu anda artık ekmek için yeterli büyüklüğe geldiler. Hemen bunları sizlere nasıl ayıracağımı da göstereceğim. Ektiğimiz menekşe yapraklarını ayırırken köklerin ve yaprakların kırılmaması için biraz su döküyorum. Çünkü toprak yumuşayınca daha rahat çıkarabiliriz. Ben biraz fazla beklettim. Siz bu kadar bekletmeyin. Yapraklar küçük küçük çıkmaya başlayınca ayırabilirsiniz. Bakın hemen yavaşça çıkarıyorum. Gördüğünüz üzere bir yapraktan büyük bir menekşe oluşabiliyor. Ayırdığımız menekşeleri ekmek için saksı ihtiyacımız var. Menekşe saksısı küçük ve altı delikli olması gerekiyor. Ve kullanacağınız toprağında mutlaka torflu, suyu süzebilen yumuşak bir toprak olması gerekiyor. Bu özellikle köklenmesini hızlandırır. Kaktüs toprağı da kullanabilirsiniz. Saksılara koyduğumuz toprağa ortadan küçük bir delik açıp yapraktan çoğalttığımız menekşelerimizi bu şekilde ekiyoruz. Çok fazla gömmüyoruz, bakın üst kısmından. Şöyle bir parmak yükseklikte aşağıda olması gerekiyor. Gördüğünüz üzere sadece bir yapraktan bir menekşe oluşabiliyor. Bunlar da diğer menekşelerim. Bunlar biraz daha küçük ve o yüzden ayırmak istemiyorum. Hepsini bir saksıya şimdilik ekeceğim. Evet, saksıyı ektikten sonra artık menekşelerimize ilk suyunu verebiliriz. Gördüğünüz üzere menekşeleri aslında çoğaltmak hiç de zor değil. Sadece yapraktan menekşeleri çoğaltabilirsiniz. Önemli olan doğru bir bakım yapmanız. Çok fazla su vermeden sadece bol ışık alan bir yere koyarsanız ve toprağa nemli kalırsa menekşeleriniz kısa sürede çoğalır. Bu işlem bir ay ya da daha sıcak bir ülkedeyseniz daha kısa sürede 2 hafta 3 hafta içerisinde çoğalabilir. Menekşeleri yapraktan çoğaltmanın tüm püf noktalarını sizlerle paylaştım. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.